Size merhaba, ben Canan Kara. Bugün bu bölümde motifli crop hırkanın tarifini vereceğim sizlere. Tarifine geçmeden önce ölçü, kullandığım malzemeler hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum. Lütfen videonun başını atlamadan izlerseniz istediğiniz ölçüye de ulaşabileceksiniz. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz 0,6 aylık bir ölçüye göre hazırlandı. Bu da 1 yaşa göre. Aralarında motif farkı yok. Buradaki motif sayısıyla buradaki motif sayısı aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana renk haricinde 6 sırayla tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunu da 6 sırayla tamamladım. Aralarında bir büyüklük farkı oldu. Bunun nedeni de burada 2 numara tığ kullandım. Burada 2 numara tığ. Bunda ise 2,5 numara tığ kullandım. Ve istediğim ölçüye ulaştım. Yani 0,6 aylıkla 1 yaş arasındaki ölçü farkı sadece bu. Bir de koldaki ölçümüz var. 0,6 aylıkta burası 14 sıra lastiğe kadar. Burada 17 sıramızı oluşturuyoruz. Daha sonrasında lastiğimize geçiyoruz ve istediğimiz ölçüye ulaşıyoruz. 1 yaşın üstünü de yapmak istiyorsanız 1 yaşın üstüne bir sıra daha ana renk haricinde bir sıra daha dönerseniz farklı bir renk bütün motiflerde 2 yaş 3 yaşa kadar olabilecek bir hırkayı elde etmiş olacaksınız. 4 yaşta 5 yaşta da yine motifi büyüterek istediğiniz yaş ölçüsüne ulaşacaksınız. Kol ölçüsüne de gelince eğer çocuğunuz örüyorsanız evde kullanmış olduğu bir hırkayı ölçerek yapabilirsiniz. Ya da Nako bebek örgü ölçüleri var internette. Oradan da kol evi ölçüsüne bakarak yapabilirsiniz. Veyahut da motiflerinizi kullanmış olduğu bir hırkanın üzerine koyarak ölçüsünü de bulabilirsiniz. Şimdi kullandığım malzemeler ipim. Ana renginde Alize Cotton Gold kullandım. Renk kodumuz 02. Diğer renkleri de hemen söyleyeyim. Mavide şöyle 513. Bej renginde 599. Mint yeşilinde Kartopu Cotton Love kullandım. K 507. Sarıda 187. Pembede 393, beyazda zaten 55 renk kodumuzdur. Evet, malzemelerimiz bu şekilde. Sizler de ana rengini 2 tane alıyorsunuz. 6 aylıkta da 1 yaşta da ana rengimiz 2 tane gidiyor. Yani 2 tane gitmiyor. Şu ikincisinden bu kadar kalıyor. Diğer renkleri de küçük ipler var. Koton ip, herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz. Önemli olan ince olsun ve içeriği %100 koton olsun ki çocuğunuzu yakmasın. Ana rengi haricinde diğer renklerden birer tane alırsınız. 30 gramlık veyahut da 50 gramlıklardan da alabilirsiniz. Evet, bütün malzemelerimiz bu şekilde. Malzemelerimiz de hazırsa hadi hep birlikte bu güzel crop hırkalarımızı örmeye başlayalım. Evet, hırkamıza motiflerle başlayacağız. 8 tane motif hazırlayacağız. Ben 7 tane motifimi hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. motifi birlikte yapacağız. Motifimizi bitirdikten sonra ana renkle etrafından geçerek birleştirme yapacağız. Ana renk öncesindeki şu ölçüyü vereyim. Motiflerimizi muhakkak bitirdikten sonra elimizde şöyle ütüleme işlemi yapalım. Ütüleme işlemi yaptıktan sonra şöyle bakarsınız 11,5 santime denk geliyor benimki. 11,5 santim şeklinde hazırlarsınız. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaşta bu motif sırasını bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Bu yapacağımız 1 yaş olacak. Bunun üstünü yaparken de bir sıra daha gidebilirsiniz. Veyahut da 3 numara tığla yaptığınız zaman bu daha da büyüyecek, esneyecektir. Ebatını bu şekilde genişletebilirsiniz. Derseniz ki ben nasıl anlayacağım bunun 1 yaş 2 yaş olduğunu. İki motifi şöyle yan yana koyun. Arasında muhakkak ön pat olacaktır. Yaka detayını geçeceğiz. Şu genişliği muhakkak ölçün. Mesela bakın, ana renk geçmemiş haliyle 26 santim. 1 yaşta da 26-27 santim en genişliğidir.
Nako bebek örgü ölçüleri var. Oradaki beden genişliğine de bakabilirsiniz. Veyahut da çocuğunuza kullanmış olduğunuz hırkanın beden genişliğini ölçersiniz. Veyahut da onun üzerine bu motifleri koyarsınız. Oradan 3 aşağı 5 yukarı beden ölçüsünü elde etmiş olursunuz. Şimdi bunu da söyledikten sonra geçelim motiflerimizin yapılışına. Büyükler için de bunu 2 tane yan yana motif yapabilirsiniz. Veyahut da sürekli örerek geniş bir motif elde edebilirsiniz kendi bedeninize göre. Çünkü bu devam edebilen bir örgüdür. Model değişmiyor. Dediğim gibi büyüğünü de bu şekilde yapabilirsiniz kendinize. Şimdi herhangi bir renkle başlayalım. İpimi doladım. Şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Parmağıma ipimi doladım ve halkanın içerisinden 1, 2, 3 zincir çıkarttım. Tığıma ipimi doladım ve 1, 2 de ikisini birlikte çektim, çıkarttım. Bu bir. İkili bir tane zincirimiz oluştu. Arada bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şimdi 2 tane yarım trabzan yapacağız. Bakın 2 tane ipin içerisinden geçtim. Üçüncüyü geçmiyorum. Tığıma doladım. Tekrar halkanın içine geçiyorum. 2 tanenin içinden geçtim. Şurada 3 tane zincirim var. Üçünün içinden birlikte geçip bunları bir bütün yapmış oldum. Bakın tek trabzan gibi. 2 tane yarım trabzanı sonrasında tek trabzana geçiyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. Tekrar yuvaya batıyorum. Yarım trabzan. Tığ üstümü aldım. Tekrar yarım trabzan. Üçünün içinden çekip çıkarttım. Ve burada toplamda 1, 2, 3 tane ikili yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi buraya bu şekilde 8 tane yapacağız. Benim 3'tü. Bu dördüncü. Zincirimi çektim. Bu 5. Zincirimi çektim. Bu 6. Zincirimi çektim. Bu 7. Zincirimi çektim. Bu arada da sihirli halkamı şöyle sıkıştırıyorum. 8. ikili yarım trabzanımı yapıyorum ve bir zincir çekip ilk başta yapmış olduğumuz şurada hemen şuraya şu şekilde batıp kaydırma ile birleştiriyorum. Hemen yan tarafına da kaydırma ile birleştirip ipimi burada kesiyorum. Halkamızı hazırladık. Şöyle ipimi de arka tarafa alıyorum. Şimdi bu ortadaki yuvarlağı sıkıştıracağız. Şöyle ve fazlalık ipimizi kesebiliriz. Evet, yuvarlağımızı oluşturduk. Şimdi başka bir renge geçiyoruz. Şöyle bir tane zincir çekelim ki ipimiz açılmasın. Bakın burada ipimi şöyle tutuyorum. Buradaki yuvaya batıp bu zincirimi çıkarttım. Şöyle sıkıştırdım. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi her yuvaya batacağız. Her yuvaya battığımızda tığ üstüme aldım. Burada yarım yaptığımız gibi ikili ikili yine yarım yapacağız. Şimdi 1 ve 2 de çıktım. Arada bir zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya bu şekilde ikili yarım yapacağım. 2 de çıktım. Zincirimi tığda beklettim. Bir zincir doladım. Battım. 2 tanesinden çıktım ve 3 tane var. Üçünün içinden çekip çıkarttım. Yani 2 tane şöyle yarım trabzanlar oluşturduk. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya bunun aynısını yapıyoruz. Yine aynı yuvaya batıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Bu arada da bu ipleri arkada örerek, işleyerek onları arkada yedirmiş oluyorum. Hemen yandaki yuvaya yarım trabzanımı yaptım. Tekrar bir yarım trabzan. Şöyle ipimi biraz çıkartayım. Şöyle arada bir zincir. Tekrar bu yuvaya batıyorum. Yarım trabzan, yarım trabzan. Hepsinin içinden çıkıyorum. Şöyle her yuvada 2 tane yarım trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bütün bir turu bu şekilde tamamlayalım. Sonuncu yuvaya batıyorum. Evet, tekrar bir zincir çektim ve birleştirmemi yapıyorum. Şu tepe noktasına batıp kaydırma ile birleştirdim. Hemen yanındaki yuvaya batıp şöyle hemen yanındaki yuvaya batıp burada da kaydırmamı yapıyorum ve buradaki rengimi, ipimi tamamlayıp kesiyorum. Burası da hem bütün bir yuvarlak olarak bu şekilde görünüyor. Bu ipi de arka tarafa alıyorum. Evet, bu şekilde bir yuvarlağımızı oluşturduk. Şöyle göstereyim. Bu arkadaki fazlalık iplerimizi kesebiliriz. Bu sıradakini kesmeyin çünkü örerek yedireceğiz. Şöyle alayım. Şimdi tekrar diğer bir renge geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki yuvaya batıp 3 zincir, 1 2 ve 3. Şimdi burada her yuvaya bu şekilde üçlü yapacağız. Tığıma doladım, yarım trabzan yaptım, tığıma doladım, yarım trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane, hepsinin içinden çekip çıkarttım. Bu sefer 2 zincir çekiyoruz, 1 ve 2. Her yuvaya aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yapıp tepesinde hepsini birleştiriyoruz. 2 ve 3. Bu arada da arkada bakın şu ipimi örerek yediriyorum. 1 2 zincir çektim, arada tığ üstüme aldım, hemen yandaki yuvaya 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Şu renkler şöyle yapalım. Bir, iki, şimdi tam tur bu şekilde tamamlıyoruz.
Evet, sonuncu yuvaya da battım. Şimdi bu böyle hafif yuvarlak oluyor. Şöyle azıcık elinizle düzelttiğiniz zaman o düzeliyor. Şimdi sonuncu yuvayı da yaptım. Burada da tekrar bir iki zincir çektim. Buranın tepe noktasına batıyorum. Kaydırma ile bunu kaydırdım. Hemen yan taraftakine yine kaydırma ile zincirimi kapatıyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle şurayı da iyice çekin ki açılmasın. İpimi arka tarafa aldım. Elimle de şöyle düzelttim. Arka taraftaki fazlalıkları alalım. Evet. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. İpimiz buradaydı. Bir zincir çıkartalım. İpimizin olduğu yere batıyoruz. Şimdi 3 zincir 1 2 3 zincir çektim. Şu iki ipim de arka tarafta. Onları da burada yedireceğim. Tığ üstüme aldım. Şimdi artık normal ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada 1 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi hemen tığımı doladım. Burada arada zincir çekmiyoruz. Hemen yanındaki yuvaya 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine zincir çekmiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yuvaya batıyorum. 3 tane 1 2 ve 3. Yine tığımı doladım. Hemen yanına 3 tane 1 2 ve 3. Şu şekilde oluşacak. Burada 3 tane ikili yan yana, burada da 3 tane yan yana. Hemen bunun aynısını buradaki yuvaya yapıyoruz. Tığımı doladım. 3 tane 1 2 ve 3 ikili trabzanımı yaptım. Şöyle ipim takıldı. İki zincir çekiyorum. 1 ve 2. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane 1 2 3 yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Buna dikkat edin. Yoksa genişleme olur. Sadece köşe noktalarında zincirimiz var. Bir tane üçlü yan yana ikili trabzan yaptım. Bu ikinci ve yanındaki yuvaya bu üçüncü. Bu şekilde 1 2 3 hemen tığımı doladım. Önce 3 tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya. Bu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3 tane yan yana. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi buraya iki tane üçlüyü yan yana yapıyoruz.
2 zincir çekiyorum. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Ve 3 tane 1 2 3 tane boşluğumuz var. Bu 3 tane boşluğumuzu doldurup bu sırayı da tamamlıyoruz. Arada zincir çekmeden direkt hemen bu tarafa şu yuvalara batarak şöyle kaydırma ile 1 2 ve orta göbeğe de batıp 3. Bakın burası bir bütün olarak görünmüş olacak. Şöyle. İpimi kesiyorum. Şöyle yuvadan çıkartalım. Arka tarafa alalım. Şöyle elimizle motifimizi düzeltelim. Böyle bir kare parça elde ettik. Şimdi arkadaki fazlalığı da keselim. Diğer rengimize geçiyoruz. Son iki renk kaldı. 11,5 santim olacak motife göre. Küçültmek isterseniz de tığınızı daha küçük numara kullanın. Daha küçük numara kullanın ve bu bir sırayı ördünüz, bir sıra daha tamamlarsınız, küçültmüş olursunuz. Ama ben yine aynı motiflerle, aynı sayılarla 2 numara tığla denedim. 0,6 aylık oldu. Şimdi yuvaya batıyoruz. Burada bir zincir çekiyorduk. Artık buradan sonrası kolay. 2 sıra bu sırada döndüğüm şekilde aynı şekilde yapacağız. 1 2 3 zincir çektim. Bu köşe noktası olduğu için köşe noktasında bu şekilde öreceğiz. 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Arada 1 2 zincir çekip yine tekrar aynı yuvaya 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu aralarda zincir çekmiyoruz. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Sıra sonuna geldim. Şimdi burada birleştirmemi yapıyorum. Zincir çekmiyordum arada. Hemen buradaki tığın üstündeki yuvaya batıp kaydırma ile 1 2 3 tane kaydırmamı yaptım ve ipimi kesiyorum. Şöyle burayı iyice sıkıştıralım. İpimizi arkaya alalım. Ve son sıra rengime geçiyorum ben. Bu sırayı göstermeme gerek yok herhalde. Son sıramı tamamlayayım ben. Yine aynı şekilde 3 zincirimle üst sıraya geçiyoruz. Ben bu sırayı tamamlayayım. Tamamladım. Elinizde dediğim gibi şöyle düzeltip kare şekline getirebilirsiniz. Şimdi motiflerimizi böyle 4 tane yan yana getirdim. Arka taraftan başlayacağız. Örerek birleştireceğiz. Önce bir motifimizin ana rengimizi etrafından geçeceğiz. Daha sonrasında puzzle gibi buraya, oraya, buraya derken motiflerimizi birleştire birleştire gideceğiz. Şimdi ana rengimi alıyorum. Bir tane zincir çıkartıyorum. Önce bir tanesini şöyle etrafını komple geçiyoruz ana rengimizde. Ben şimdi bunun etrafını ana rengimle geçiyorum. Şimdi motifimin etrafından geçtim. Şimdi diğer motifimizi ana rengimizi geçerken burayla birleştirmemizi yapacağız. Hemen bir tane zincir çıkarttım. Önce şu köşe noktasını yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi bu sırayı öreceğim. Burada birleştirme yapacağım. Köşe noktasına geldim. Şöyle gördüğünüz gibi köşe noktasındayım. Burada şimdi bir zincir çekiyorum ve motifimi alıyorum. Neresi olduğu hiç fark etmez. Şu köşe noktasındaki yuvaya batıyorum. Bakın şöyle köşe noktasındaki yuvaya battım. Bu çıkarttığım zinciri bunun içinden geçip şöyle kilitliyorum ve hemen buradaki 3 tane ikili trabzanımı işliyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın bu zincirimi uzattım. Hemen buradaki yuvaya batıyorum. Kilitliyorum. Şu şekilde ve buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Zincirimi uzattım. Buradaki yuvaya batıyorum. Kitleyip buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı işliyorum. Zincirimi uzattım. Buradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani köşeye kadar devam ediyoruz. Ve köşeye geldim. İlk 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip ortadaki yuvaya battım, kilitledim ve 3 tane 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi buradan buraya kadar örgüm aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Birleştirmemizi her zaman bu şekilde yapalım ki köşeler düzgün görünsün. Kaydırma ile köşe noktasına gelmiş oldum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaki ikiliyi tamamlamış oldum. Şimdi üsttekine geçiyoruz. Bir, iki, üç zincir çektim. Burada bir, iki, üçlü zincirimle birlikte 3 tane trabzanımı tamamlayıp burada bir zincir çekiyorum ve birleştirmemi burada başlıyorum. Şöyle hemen bakın bu taraftan geleceğiz. Buradan birleştirmemi yapıyorum. Kilitledim. Ezan okunuyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 3 taneyi tamamladım. Hemen buradaki boşluktan birleştirmelerimize şu köşeye kadar devam ediyoruz. Köşe noktasına geldim. Bir zincir çekiyorum. Buradaki şu tam orta kısma batıyorum.
Bu zincirimi buradan çekip şöyle kilitliyorum. Ve burayı devam ediyorum. Şöyle. Şimdi bu etrafını geçip burayı tamamlıyorum. Noktasındayım. Buradaki birleştirmemizi daha önce gösterdiğim gibi kaydırarak devam ettiriyorum. Şu köşeye geldim. İpimi kesip burada sıkıştırıp arkaya alıyorum. Daha sonrasında bu iplerimizi içeride yedireceğiz. Şimdi 3 köşeyi birleştirdik. Sonuncu köşemizi birleştireceğiz. Motifimi alıyorum. Bir, iki, üç. Yine diğer tarafta yaptığım gibi hemen köşe başında başlayacağım birleştirmeye. Bir zincir çektim. Şunu şöyle çeviriyorum. Buradaki köşeden başlıyoruz birleştirmeye. Kilitledim. Boşluklarımızı şöyle birleştirerek devam ediyoruz. Şimdi burayı ben şu orta noktaya kadar hızlı bir şekilde geçiyorum. Köşe noktasına geldim. Burada bir tane zincir çekiyorduk. Hemen şu orta kısma batıyorum. Zincirimi buradan çıkartıp kilitliyorum. Ve buradaki köşedeki üçlümü tamamlıyorum. Şöyle. Şimdi hemen buradaki boşluğa kilitledim. Ve bu sıradaki birleştirmemi yapıyorum. Şöyle. Şimdi bu sırayı tamamlayıp buradan dönüp buradaki bitiş noktasına geliyorum. Noktasına geldim. Burayı da daha önce gösterdiğim gibi kaydırma ile birleştirip arka tarafın birleştirmesini tamamlamış oluyoruz. Şimdi geçiyoruz ön parçalarımıza. Ön parçamızı da yine buradan devam edeceğiz. Evet, bu arka parçaydı. Şimdi ön parçamızın bir tanesini şu taraftan yarım olarak birleştireceğiz. Hemen alıyorum. Şuradaymış.
Bunu birkaç tur dönüp birleştirme de yapabiliriz. İlkinde de yapabilirsiniz. Sorun değil. Ben şöyle 1, 2 bu sırayı geçip ondan sonra birleştireceğim. Şimdi burayı köşe noktasından birleştirmiyoruz. Şimdi rengi hangi tarafta olsun istiyorsanız siz ona göre bu arka tarafı yönlendirin. Ben bunların aşağıda olmasını istiyorum. Bunların omuzda olmasını istiyorum. O yüzden böyle çevirdim. Şimdi bu köşeyi de geçiyorum. Evet, iki köşeyi ördüm, şu köşedeyim. Şimdi köşeden köşeye birleştirmeyeceğiz. Yaka bırakacağız. Yaka bırakacağımız için 1 2 3 4 kutucuk daha öreceğim. Ondan sonra birleştirmeye başlıyoruz. 1 2 zincir çektim. Şimdi bu 1, yani şurası 1 2 3 4. Bu 1, yani şöyle, bu tarafın, bu da bu tarafın. Bu 1 2 3 4. Üçüncü kutucuğu dolduruyorum. Bu dördüncü, son kutucuğumu dolduruyorum. Hemen göstereceğim. Şöyle şu dönemeçten sonra 1 2 3 4 tane kutucuğu doldurduktan sonra aynı şekilde de burada sayıyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen buradaki boşluğa batıyorum, şuraya, buraya. Şöyle şuradan da göstereyim. Bakın 1 2 3 4, 4'ün hemen bu tarafındaki boşluğa. Zaten işlerken bu köşeler denk gelmesi gerekiyor. Gelmiyorsa ya bir geri ya bir ileri, yanlış yere batmış olabilirsiniz. Birleştirmemi yaptım. Evet, köşeye geldim. Bir zincir ile köşemi de birleştirip ön omuz kısmını, bir tanesini birleştirmiş oldum. Birleştirmemi yapıyorum.
Evet, önün bir parçasını bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi diğer parçamıza geliyoruz. Bunu hemen bu köşeden yapacağım. 4 kutucuk olacak şekilde 1 2 3 zincirimi çektim, burayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip hemen bu köşeden birleştirmemi yapıyorum. Ve 4 kutucuk şeklinde bu bir, şöyle çekeyim. Bu iki, bakın 1 2 3 bu 4 şöyle bakın 1 2 3 şu dördüncü birleştirmemi yapıyorum. Tam 4 kutucuğu birleştirmiş oldum. Bakın 1 2 3 ve 4. Şurayı sayın. 1 2 3 ve 4 tane dikiş bağı var. 1 2 3 ve 4. Şimdi etrafını geçiyorum. Daha birleştirme yapmıyorum burada. Şimdi ben motifimin etrafını geçiyorum. Ön parçayı bu şekilde birleştirmiş olduk. Burası arka. Bunlar da iki ön parça. Şöyle katlıyorum hemen. Şimdi bu ön parçamızı birleştireceğiz. Köşe noktasından başlıyoruz birleştirmeye. İpimizi alalım. İlk köşe noktasındaki şu üçlüyü işleyelim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 tane trabzanımı yaptım. Bununla birlikte 3 tane oldu. İlk köşeden başlıyoruz. Şimdi hemen şöyle bakın, arka tarafım bu uç kısımdayız. Burayı ilk köşeden birleştirmeyle başlıyoruz. Kilitledim ve diğer 3 taneyi yapıyoruz. Şimdi şuraya kadar devam edeceğiz ve bu uç kısmını da burada bununla birleştireceğiz. Şimdi şuraya kadar devam edelim hızlı bir şekilde.
Köşe noktasına geldim. Şimdi burada ilk 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şurada buna tam orta noktasına battım. Şu ön parçaydı. Şöyle göstereyim, kafanız karışmasın. Bakın şunun köşe noktasına buna da böyle batıyorum. Bu ipimi bunun içinden geçiriyorum. Ve buradaki şöyle geçirdim ve kilitliyorum. Şimdi burada 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bu tarafı birleştirerek gidiyorum. Noktasına geldim. Şimdi bu ön parçanın köşesini ve buradaki köşeleri birleştireceğiz. Şöyle. Burada bir zincir çekiyorum. Önce şu orta noktaya batıyorum. Burayı birleştirip şöyle bakın bu zincirim burada. Ve buradaki şu köşe, buna da aynı şekilde bunu geçiriyorum ve kilitliyorum. Bu şekilde. Hemen buradaki köşemi tamamlıyorum. Ve bu kısmı birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Ön parça. Bakın burası omuz. Burası bitiş. Burayı birleştireceğiz. Buradan dönüp motifimi tamamlayacağım. Köşe noktasına geldim. Burada bir zincir çekiyordum. Köşeyi birleştirip dönüyorum. Şimdi ben aşağı kadar motifimi tamamlayayım. Motifimizi birleştirdim. Şimdi diğer ön tarafın tek parçası kaldı. Son motifimiz. Bunu da birleştirdikten sonra kollarımıza başlayacağız. Hemen köşe noktasından başlıyorum. Önce 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yapıyorduk. Ve bir zincir çekip hemen buradaki şu uç noktasından şöyle çeviriyorum. Birleştirmeye başlıyorum. Ta ki bu şuradaki uç noktasına kadar.
Köşe noktasına geldim. Önce bu köşeyi birleştiriyorum burada. İlk 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki şu boşluğa, yuvaya batıyorum. Şöyle zincirimi çektim. Ve şöyle buradaki orta kısma batıyorum. Buradan geçirdim. Şu alttaki iptir, ona bakmayın. Evet, kitlememi yapıyorum. Buradaki birleştirmemi de yapmış oldum. Şimdi bu köşeyi birleştiriyoruz ve motifimizin etrafını tamamlayıp ön parçamızı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle hemen çeviriyorum. Bakın, burası birleşmedi. Burayı birleştiriyorum. Burayı kitlemeyi unutmuşum. Evet, kitledim. Şimdi ben bu motifimin etrafını tamamlayıp geliyorum. Burayı tamamlayıp geliyorum. Hırkamızın birleştirmesini yaptıktan sonra bir kolunu tamamladım sizin için. Diğer kolunu birlikte yapacağız. Buradaki ölçüyü vermek istiyorum. Şimdi kol uzunluğu 0,6 ayda buradan buraya 17 santimdir. 1 yaşta 21 santimdir. 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş nako bebek örgü ölçülerinde orada kol evinden sonraki uzunluğa bakarsanız siz de o şekilde yapabilirsiniz. Veyahut da yine çocuğunuzu ölçerek ya da kullandığı bir kıyafeti ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi ben burayı 21 santim olana kadar işledim. Şöyle, bu düşük omuzdur. Aslında buradan biraz daha düşecektir. O yüzden şöyle iç kısımdan alıyorum. Tam bu şu kısımdan daha fazla omuz düşüktür aslında ama ben buradan alıyorum. Bakın tam 21 santim olacak şekilde işledim. Burası lastik kısmı, şöyle tam lastiğin başladığı nokta tam 6 santim. Burası 6 santim. Şimdi bu bilgiyi de verdim. Yaşlara göre uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Veyahut da verdiğim ölçü şey var, oraya bakabilirsiniz. Şimdi kol altından işleyerek başlayacağız. Bütün olarak devam edecek. Hiçbir dikiş yok. Bir zincir böyle çıkarttım. Hemen şu alt kısımdan başlıyoruz. Şimdi şuradan gelen bir boşluk var. Burada 19 kutucuğu doldurmam gerekiyor. Şimdi ben burayı ve burayı yaparsam bir tane kutucuk atlamış olacağım. Şuradan başlıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın, buradaki kutucuğa battım. Sonrasında biterken burayı da dolduracağız. Şimdi buradan başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. Ve hemen karşısındaki, bakın buraya değil, şuraya şu şekilde oldu. Ama isterseniz buraya da yapabilirsiniz. Bu sefer 20 kutucuk olur. Daha geniş, daha bol bir kol elde etmiş olursunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 Şu birleştirdiğim yer, bakın burası 10. Hemen burası 11, 12, 13, 14, 15, 'Şöyle bir saymak istiyorum. Sayıyı atlamış olabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. On altı, 17, 18, ve şuradaki kutucuğa da 19'u tamamlıyoruz. Bakın burada bir tane, burada da bir boşluk var. 19. Toplamda 19 kutucuğu tamamladım. Şimdi üst sıraya geçerken iki sırada bir değişik yöntem olacak. Hep aynı yerde yaptığınız zaman bu tarafa bu tarafa doğru kayabilir birleştirmeniz. O yüzden şöyle baş yuvaya giriyoruz. Şimdi şurada 3 zincir çekmiştik. Buranın tepe noktasına giriş yapıp böyle bir kaydırarak birleştirdik. Burada bir zincir çektim. Şöyle geriye doğru geniş tuttum. Battım. Bakın zincir gibi durdu. İçinden çıktım. Bir zincir daha çektim. Şimdi bu kutucuğu dolduracağım. Bakın aynı trabzan gibi oldu. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi burayı dolduruyorum. Bu bir sıra geriden başlatmış oldu. Şimdi ben tam tur dönüyorum. Tekrar bir birleştirme daha göstereceğim. Bir sıra o şekilde, bir sıra bu şekilde birleştirme yapacaksınız. Kol altında birleştirmeleriniz hiç belli olmayacak. Kolda başlangıç ve bitiş noktasına geldim. Şöyle bir tam tur döndüm. Şimdi ikinci yöntemi de göstereyim. Yine şu başındaki yuvaya batıp şöyle kaydırma yapıyorum. Şimdi geri gidersem gördüğünüz gibi bunu burada yapmıştık. Bir geri bir geri bu tarafa doğru kayar. O yüzden bir geri bir ileri yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kaydırmamı yaptım. Hemen yanındaki yuvaya da batıyorum. Tekrar bir kaydırma yapıyorum. Buraya geliyorum. Kaydırma yapıyorum ve burada 1, 2, 3 zincir çekip buradaki yuvayı dolduruyorum. Ve tam tur döndüğümde, birleştirdiğimde bu alttaki gibi
geriye doğru yapacağım. Şimdi bu kolumuzu bu şekilde 6 santim burasıydı. Burası 21 santim olması gerekiyordu. Toplamda 15 santim olana kadar burayı işliyoruz. Buranın sayısını da söyleyeyim size. Şu kutucuk buranın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane böyle bir kutucuk örüyoruz. Ondan sonra da kol lastiğimize başlayacağız. Ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum. Kolumuzun uzunluğunu tamamladım. Şimdi başlangıç bitiş noktasındayım. Şimdi hemen lastik kısmına geçiyoruz. Yani şu kısmı yapacağız. Birleştirmesini yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra hemen altındaki trabzana, pardon şöyle göstereyim. Şimdi bir zincir çektim. Hemen bunun altındaki trabzana tığımı önden şu şekilde geçirip buradan bir zincir çekiyorum. Şöyle uzattım hafifçe. İçinden geçtim. Bir zincir daha çekip kapattım. Tığ üstünü doladım tekrar. Burada 2 tane var. Ortadaki değil, baştakini bu sefer arkadan. Bakın doladım ama arkadan öne doğru bu sefer bu şekilde şöyle tığımı aldım ve trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Hemen öndekine tığımı doladım. Ortadakini atlıyorum. Arka taraftan buna bu şekilde ipimi çekip ikili trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan ama arada da bir zincir atlayacağız. Kolumuzdaki lastiği küçültmek için ortadaki bir trabzanı atlayacağız. Zincir dedim ama bir trabzanı atlayacağız. Şimdi ön taraftan yaptık. Arka taraftan bir tane bunu atladım. Hemen onun yanındakine bu şekilde bakın bir önden bunun ortadakini atlıyorum. Bu sayede de kolu küçültmüş oluyoruz. Şimdi ben işleyerek gösteriyorum.
Başlangıç bitiş noktasına geldim. Şuradayım. Burası üst sıra. Sonuncusunu da yapıyorum. Arka taraftaydı. Bu önden almıştım. Bunun üstündeki tepe noktasına, bakın şurada bir zincir çektiğim yere şöyle tepe noktasına batıp kaydırmayla birleştiriyorum. Ve yine altta yaptığım gibi bir zincir çekiyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Ön taraftan buna batıp şöyle hafif uzatıp içinden hepsini çıkartıp bir zincir daha çekiyorum ve bu bakın arka tarafta kaldı, bu ön tarafta. Şu şekilde aynen devam ediyorum. Arkadakilere arkadan zincirimi takıyorum, öndekilere önden. Bu şekilde 7 sıra tamamlıyoruz kol için. Evet, tekrar başlangıç ve bitiş noktasına geldim. Tepe noktasına batıyorduk. Kaydırarak birleştirip bir zincir çekip bunu ön taraftan batıyoruz. Şöyle hafif çekip hepsinin içinden çıkıp bir zincir daha çekiyorduk. Yine aynı şekilde arkadakiler arkadan, öndekiler önden. Dediğim gibi 7 sıramızı tamamlayıp kol lastiğimizi tamamlamış oluyoruz. Ve ondan sonra ön tarafa geçiyoruz hemen. Kolumun 7 sırasını tamamladım. Şimdi burada birleştirmesini yapıyorum. İpimi kesip şöyle şimdi onu arka taraftan yedireceğim.
Şurada bir düğüm atalım. Evet, bu kadar yeterlidir. Kolumuzu tamamlamış olduk. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. Şu iç kısımdaki ipleri de yedirebilirsiniz sanırım. Yine de şöyle göstermek istiyorum. Ben genelde şu arka tarafta şöyle dolama yapıyorum. Buraya geliyorum. Burada bir dolama daha yaptıktan sonra kısmın komple içinden geçiriyorum. Bu sayede ip geri gitmiyor. Yerinden de çıkmıyor. Bütün ipleri bu şekilde yedirebilirsiniz. Evet, hırkamızın kolları bitti. Şimdi bütün bir ön tarafın ve arka tarafın olmak üzere etrafından geçeceğiz. Yani şuradan başlayacağız. Başlayıp bu yakadan, enseden, şu arka taraftan, buradan komple böyle bir tur ataraktan şimdi ikili trabzan olarak gideceğiz ve daha sonrasında kolda yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi şu uç kısımdan başlıyorum. Bir tane zincir atarak başlıyorum ve şu köşede 1 2 ve 3 zincir yaptım. Buraya 3 tane dolgu yapıyorum. 1 2 ve 3. Bununla birlikte 3 dolgum var. Şimdi gördüğümüz bütün yuvalar, pardon, bu yakaya almışım ben. Şöyle şu uç kısımdan başlayacağız. Etek ucundan diyeyim daha doğrusu. Burası yaka. Şuradan başlıyoruz. Üç zincir çektim. Buraya 3 tane dolgumu yapıyorum. Bu sırayı komple ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Gördüğümüz bütün yuvalara batacağız ve ikili trabzan yapacağız. Bir sıra bu şekilde tamamlayalım. Birleştirme yaptığım yerlerin ortasına da batıyorum.
Yakanın uç kenarında ki yuvarlağa 3 tane dolgumuzu yapıyoruz. Köşe kenarlar 3 dolgu yapılıyor. 2 yaka var, 2 de etek ucunda var bu şekilde. Tam şurası, bakın yakanın olduğu yer. Buraya 3 dolgu. 1 2 ve 3. 3 dolgumu yaptım. Hemen bununla başlıyorum. Enseye doğru geçiyoruz şimdi. Bakın birleştirme yeri. Buraya da batıyorum. Ki boşluk oluşmasın. Bakın oluştu bile. Demek ki bir geriden batmam gerekiyormuş. Şuraya batacağım. Boşluk oluşmayacak şekilde bütün yuvalara batalım. Şu ense tarafı, omuz tarafı, burası yaka. Bakın bu şekilde dönüyorum şu anda. Buraya geldim. Köşe kenardayım. Buraya 3 tane yapıyoruz. Ve hemen buradaki yuvayla başlıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Hırkamızın buradan ikili trabzan olarak başladık. Yaka, ense ve diğer yaka olmak üzere devam ediyorum. Şimdi buradan devam edeceğim bu kısma. Arka taraftan buraya doğru geleceğim. Bu sırayı şimdi ben tamamlayayım. Yakanın başlangıç bitiş noktasına geldim. Burada birleştirmemi yapıp üst sıraya geçeceğim. Üst sırada kolda yaptığımız lastik çalışmasının aynısını yapacağız. Şimdi bir tane zincir çektim. Birleştirdikten sonra şu arka taraftakini görüyor. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çektim. Hemen bu zincire önden tığımı geçirip şöyle üste çekiyordum. Bir zincir daha çekip hemen yanındakine arkadan batıyorum. Burada atlama yapmıyoruz yalnız. Yakada atlama olmayacak çünkü kesme işlemine ihtiyaç yok. Geniş olması gerekiyor.
her bir trabzana önden ve arkadan batarak toplamda 3 sırayla yakamızı tamamlayacağız. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan. Bu şekilde lastik çalışmamızı tamamladıktan sonra hırkamızı bitirmiş olacağız. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir başka etkinlikte, bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.